Herkese selamlar, sevgiler. Bu videoda yaban mersini, blueberry fidanı dikerken nelere dikkat etmeniz gerektiğini, hangi toprak türünü tercih etmeniz gerektiğini ve sağlıklı bir gelişim için yapmanız gerekenleri adım adım anlattım. Torunum blueberry meyvesini çok seviyor ve gördüm ki sadece avuç içini dolduracak kadar yaban mersini çok pahalı. Hele bir de faydalarını bir duysanız, yaşlısına, gencine, çocuğuna faydaları saymakla bitmez. Neden ben bahçeme dikip kendi meyvemi üretmeyeyim diye düşündüm. Bu konuyla ilgili o kadar çok araştırma yaptım ki her türlü bilgiye sahipli bilinçlendim. Videomda neler var? Yaban mersini için doğru toprak hazırlığı, pH dengesi, fidan dikim derinliği ve aralıkları, ilk can suyu ve gübreleme, yaban mersini bakımında en sık yapılan hatalar, yaban mersini yetiştiriciliği hakkında sorularınızı yorumlarda benimle paylaşabilirsiniz. Gelin hep beraber yaban mersini fidan dikimine geçelim. Ben de yaban mersini yetiştirmek istiyorum diyorsanız üzülmeyin. Bunun için bahçe ya da toprak alanı olması gerekmiyor. Gerçekten de yaban mersinin özellikle saksıda yetiştirecek özelliği beni daha çok cezbetti. Videomu izledikten sonra sizler de diyeceksiniz ki kendi kendinize, neden balkonumun bir köşesinde güneş alan bir yerde benim de bir tane yaban mersini saksım bulunmasın? Yaban mersini yetiştiriciliği gerçekten saksıda, bahçede yetiştirmekten daha da başarılı. Videomu sonuna kadar dikkatli bir şekilde izleyiniz. Yaban mersininin en kritik ihtiyacı asidik bir toprak yapısıdır. pH değeri 4,5 ila 5,5 arasında olması gerekir. Eğer toprağınız alkali ise, yani pH değeri yüksekse mutlaka torf, çam iğnesi veya asidik toprak düzenleyicileri ile pH'i düşürmeniz gerekir. Fidanlar genellikle ilkbahar veya sonbahar aylarında dikilir. Dikim mesafesi sıra üzeri 80-100 santim, sıra arası ise 1,5-2 metre aralıklarda dikim yapmak bitkinin hava alması ve güneşten verimli faydalanması için idealdir. Asidik toprak özelliği kazanması kesin oluşsun diye ormanda çam ağacının altından çam gübresi topladık ve bahçe toprağı çam gübresi içine su oranını ve yeterli havalanmasını, drenajını kolaylaştırması açısından dengelemesi için %20 oranında perlit koyup tüm malzemeleri güzel bir şekilde karıştırdık. Bol güneş alan yerde toprağımızı, fidemizi dikebilecek derinlikte kazdık. Blueberry fideleri bol güneş alan yerleri çok sever. Hazırlamış olduğumuz asidik toprak, perlit, çam gübresi ve bahçe toprağı karışımı bol geçirgenli, zengin toprağımızdan bir miktar çukura videoda gösterdiğimiz gibi yerleştirin. Doğru dikim tekniği, tüplü, saksılı fidanları naylonundan ya da saksısından nazikçe kökleri zedelemeden çıkartın. Kökler çok yoğun ve sarmalanmışsa dikimden önce hafifçe gevşeltebilirsiniz. Fidanı saksısındaki seviyeyle aynı derinlikte dikin. Saksıdan ne çok derin ne de çok sığ gömmeyin. Şayet fidenizi saksıda yetiştirecekseniz endişelenmeyin. Boyları çok fazla büyümeyen bu ağacınızı rahatlıkla balkonunuzun en çok güneş alan yerinde yetiştirebilirsiniz. Daha büyük saksıda ihtiyacı olan toprağı sağlamanız yeterli. Videoda gösterdiğim gibi fidemizi çukura koyduktan sonra biraz bahçe toprağı, biraz hazırladığımız çam gübreli, perlitli, asidik toprakla çukurumuzu tamamen dolduruyoruz. Şayet bu işin ticaretini yapacaksanız en verimlisi, en doğrusu öncelikle toprağınızı analiz ettirmektir. Bahçenizin farklı yerlerinden, en az 10 farklı yerinden bir miktar toprağı alıp toprağınız asidik mi değil mi sonuca göre yol izlemeniz en sağlıklısı. Yaban mersini ağaçları çeşit çeşit olur. Bahçenize dikerken en az 2 farklı cinsten alıp dikin ki tozlaşma verimi en yüksek düzeyde oluşsun.
Meyveleriniz daha verimli, daha lezzetli olsun. İlk ağacımızı diktik. Sıra geldi ikinci ağacımızı dikmeye. Dikim mesafesi sıra üzeri 80-100 santim olmalı. Sıra arası ise 1,5-2 metre aralıklarla dikim yapmak, bitkinin hava alması ve güneşten verimli faydalanması için en ideal yöntemdir. Aynı yöntemlerle sizlere anlattığım gibi, videoda gösterdiğim gibi ikinci ağacımızı da diktik ve sonraki ağaçlarımızı da diktik sırayla. Videoda gösterdiğimiz, anlattığım tüm detayları önemseyerek, dikkatli bir şekilde izleyerek bu işlemleri yapmanızı öneririm. Ben yaban mersini fidelerimi dikeli tam 5 hafta oldu. 5. haftanın sonunda yaptığım işlemlerin doğru olduğunu ve ağacımın tuttuğunu gördükten sonra hazırladığım videoyu sizlerle paylaşmaya karar verdim. Bir fidanın tutup tutmadığını anlamak için dış görünüşündeki ipuçlarını takip edebilirsiniz. İşte fidanınızın durumunu anlamanızı sağlayacak kontrol noktaları. Gövde kontrolü. Gövdede veya dallarda büzüşme, aşırı kırılganlık veya renk değişimi, kahverengileşme olup olmadığını inceleyin. Hafifçe bir dalı tırnağınızla kazıdığınızda altındaki dokunun canlı, yeşil ve nemli olması fidanın hala yaşadığının en iyi göstergesidir. Eğer doku kuru ve kahverengi ise fidan kurumuş olabilir. Yaprak durumu. Fidanınızda yaprak varsa yaprakların diri durması ve doğal yeşil rengini koruması iyiye işarettir. Yaprak uçlarında başlayan kahverengileşme veya yaprakların aşağıya doğru sarkıp matlaşması fidanın su stresi yaşadığı veya köklerin toprağa henüz tutunamadığının bir işareti olabilir. Yeni sürgünler, 10 gün sonra yeni sürgünler, yeni yapraklar ve yeni dallar. Bu aşamada bitkinin ölmemesi bile aslında tuttuğunun bir belirtisidir. İki farklı cinsle toplamda 7 ağaç diktim. Başlangıçta denemek için dikmiştim. Ağacımın toprağa tutunduğunu görünce çok sevindim. Ve şimdi yeni ağaç siparişlerim geldiğinde bahçemin boş olan yerlerini bu ağaçla doldurup inşallah bereketli ürün hasat edip ticaretini yapmayı düşünüyorum. Yaban mersini fidesini sularken dikkat etmeniz gereken bir husus vardır. Toprağın pH derecesine göre en duyarlı bitkilerden biridir. Şebeke sularının çoğu kireçli olduğu için zamanla toprağın pH'ını yükseltir ve bitkinin besin alımını engelleyerek yaprakların sararmasına yol açar. Evde sulama suyunun pH'ını düşürmek için şu yöntemleri uygulayabilirsiniz. En basit yöntem beyaz sirke. Sirke suyun pH'ını düşürmek için en ulaşılabilir ve en pratik yöntemdir. Genellikle 1 litre suya yaklaşık 1 mililitre yani 1 çay kaşığından biraz az beyaz sirke eklemek yeterlidir. Suyu bir kapta hazırlayın, sirkeyi ekleyin ve iyice karıştırın, hemen kullanabilirsiniz. Çok fazla sirke eklemek bitki köklerini yakabilir. İlk kez yapıyorsanız pH ölçüm şeritleri veya dijital bir pH metre ile suyunuzun pH derecesini ölçebilirsiniz. Daha nazik alternatif bir yöntem ise limon tuzudur. Limon tuzu sirkeden daha yavaş ve daha kontrollü bir etki gösterir. Hazırlanışı: az miktarda limon tuzunu bir miktar suda tamamen eritin. Ardından bu yoğun karışımı sulama suyunun içine damla damla ekleyerek pH seviyesini düşürebilirsiniz. Avantajı sirkeye göre daha stabil bir pH dengesi sağlar, ancak yine de aşırıya kaçmamak önemlidir. En doğal yöntem ise yağmur suyudur. Eğer imkanınız varsa yağmur suyu yaban mersini için altın standarttır. Doğal olarak asidiktir ve kireç içermez. Yağmur suyu biriktiremiyorsanız sulamalarınızın büyük kısmını bu suyla yapmanız en iyi sonucu verir. Asitli su karışımı hazırlarken metal kaplar yerine mutlaka plastik veya cam kaplar kullanın. Asit metal ile tepkimeye girebilir. 5 litrelik dinlenmiş suyumuzun kapağını videoda gösterdiğimiz şekilde kapağında delik açtık. Onun üzerine hızlı akışı engellemek ve de çamurla deliğin tıkanmasını ortadan kaldırmak için çorap geçirdik ve fidenin yakınına ters çevirerek gömdük. Bu yöntemle 5 litrelik su 3 günde bitiyor. Can suyu fidanın toprağa alışması ve kökler ile toprak arasındaki hava boşluklarının dolması için kritiktir.
Fidanın etrafındaki toprak tamamen doyana kadar bolca su verilmelidir. Genellikle 10-15 litrelik bir kova su bir fidanın ilk aşamada ihtiyaç duyduğu miktarı karşılar. Suyu doğrudan gövdeye değil, fidanın çevresine yavaşça dökün ki toprak sıkışıp hava almaz hale gelmesin. Can suyundan hemen sonra toprak yerleşeceği için biraz çökme olabilir. Gerekirse üzerine biraz daha toprak ekleyerek fidanı destekleyebilirsiniz. Yaban mersini dikimden sonraki ilk 30 gün fidanın hayatta kalma sürecidir. Toprağın nem durumuna göre haftada 2 veya 3 kez sulama yapmak yeterlidir. Parmak testi uygulayın. Fidanın dibindeki toprağa parmağınızı 200 santim kadar batırın. Eğer toprak nemli ise sulamayın. Kuru ise sulayın. Yaban mersini ıslak ayak sevmez. Yani toprağın sürekli vıcık vıcık olması kök çürümesine davetiye çıkartabilir. Yaban mersini fidelerimi rüzgardan korumak için bir tarafına bambu çit uyguladım. Elimden geldiğince, dilim döndüğünce yaban mersini fidesi dikimini anlatmaya çalıştım. Fidelerimin büyüme ve meyve verme aşamalarını anlatacağım videolarım için de takipte kalınız ve mutlaka onları da izlemeyi unutmayın. Kanalıma ücretsiz olarak yapacağınız abonelikler beni çok mutlu eder. Hoşça kalın, sağlıkla kalın, bereketli ürünler dilerim.